DMV Talks'ta yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz çok değerli Fatma Güldol Efendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdınız. Neler? Nasılsınız? İyi. Aile meseleleriyle ilgileniyorum. Ve bir taraftan da Türkiye'ye gideceğim, ona hazırlanıyorum. Biraz yoğun, telaşlı, koşturmacalı ama iyiyim. Süper. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Fatma Güldol? Ben İstanbul'da doğdum. Avrupa yakasıyla. Her zaman meraklı, öğrenmeye açık, sanata ve müziğe ve tiyatroya, sizin zamanınızda radyolar vardı, radyo tiyatroları, komedi dergileri çıkardı, Gırgır, Çarşaf, onları alır oturdum. Böyle sanatın birçok alanında meraklıydım aslında. Fakat parlak bir öğrenci de olmama rağmen eğitimime ara vermek üzerinde kaldım. Küçük kardeşim doğmuştu, ona bakmak zorundaydım. Anne babam çalışıyordu. Dolayısıyla uzun bir ara vermek zorunda kaldım. Evet, biraz üzücü oldu benim için. Ama bir taraftan da kardeşimle ilgilenebildim. O da benim şimdi ilk çocuğum gibi. Kız kardeşim ama sanki o bir kızım gibi. Sonra 2 oğlum oldu. Evlendim. İki oğlum oldu. Ama hep eğitimime dışarıdan devam ettim. Ve çocukların üniversite mezun olduğunda ben de üniversiteden mezun oldum. Ama hep gelir giderdim. Çünkü çocuklar üniversiteyi burada okudular. Daha önce... Değil mi? Evet. İkisi de böyle iki oğlum var benim. Ama hiç yaşamayı düşünmedim yani. Böyle bir planım da yoktu. Fakat hatta şey derdim yani... Çocuklar okulu bitsin daha da gelmem ben bu ülkeye. Daha kapısını açmam bu ülkenin derdik. Bilmem. Fakat büyük oğlum evlendi. Sonra bebeğim, Defne'miz oldu. Ve ben de kendimi burada buldum. Ben de buraya gelince aslında ben İstanbul Üniversitesi Seramik Cam Çin'le gördüm. Fakat ne yapabilirim diye düşününce Amerika'da aklıma Ebru geldi. Ebru yapması ve yetişini görmesi çok hızlı ve daha kolaydı diğer cam ve seramiğe göre. Çünkü diğerlerinde sıfırlarga ihtiyaç var. Hala pandemi dönemiydi. Ve sinirleri tanrısı zor benim için. Fakat Ebru daha pratik geldi bana. Gelip gelmez bir şey yaptım. Zaten Amerika'ya ziyarete geldiğim zaman şehirlere giderdim. Kütüphanede de. Kerekli götürdüm. Ona böyle story time. Beniz olmuş zaten resim. Evet. Çok güzel aktiviteler oluyor. Balkıştım ben kütüphanelere. Torunuzla beraber katılıyorum birçok aktiviteydi. Ben de başladım. Kütüphaneye adını olmuş. Zaten çok yakındık. Lavri Santi'de oturuyoruz biz. Çok güzel Lavri Santi. Bütün kütüphaneleri çok güzel. Ben abone oldum. Önce Conversation Plus kulüpleri vardı onların. Önce dilini geliştirmem gerekiyordu. Çünkü yetişimler insanlardan muhabbeti seven bir insanım. Dilimi geliştirmek istedim. Dolayısıyla önce dil öğrenmek isteyen. Sonra aktiviteler olduğunu gördüm. Makerspace diye bir alanları var. Çok farklı metinler ve çok farklı aletler var orada. Orayı çok sevdim. Oradaki bütün workshoplara katıldım. Ondan sonra hemen düşündüm neden ben de biraz bir workshop yapmıyorum diye. Ve onlara kısa bir özgeçmişle mail attım. Birçok branch diyorlar, birçok şubelerinden bana cevap geldi. Ve başladım Ladikant kütüphanelerinde ev yapmaya. Middleburg'da yaptım, Ashburn'da yaptım. Zaten Damsıklı'ya yapılıyordu. Brambleton birçok kütüphanede ve bu değildi. Sonra üniversite yapmaya başladım. Konuşu ilçemiz. Konuşu ilçemizin okullarında ve kütüphanelerinde yapmaya başladım. Sonra Türk Festivali'nde, birkaç sene Türk Festivali'de Ebru yaptım. Daha sonra Türk Ateşi Din'den bana haber geldi. Onlarla defalarca hem Air Force Showcase'lerinden böyle bütün dünyadan askeri ateş ederim katıldığı ve ülkeleri tanıttıkları
bir şoför vardı. Orada evi yaptık. Ve ilişkide geliştirmeye başladık kendime. Evet, yavaş yavaş gidiyorsa bunlar son birkaç senede olan. Yani işte toplamda 5 sene. 5 Evet. sene içinde birçok farklı kültürden, farklı etnisiteden insanlar yetiştim. Şu anda küçük arkadaşım var. Hintli, Tayvanlı, Afgan, Arap komünitesiyle tanıştım burada. Çok sevdik. İlk kez Araplarla ben bu kadar yakın tanıştım. Amerika'da hiç beklemez. Bütün sürpriz oldu. Hani yan komşumuz ülkemizde ama bizim ilk fırsat vermemiştik. Türkiye'de forum. Ondan sonra onlara özel evlerinde workshoplar yapmayı, mozaik workshopları, Ebru workshopları. Yani böyle, böylelikle mesela şimdi yine bir workshopum olacak. Sanat Spring Museum var Maryland'de. 6 Haziran'da orada bir festivale davetliyim. Orada Ebru yapacağım. Bu bana çok mutlu ediyor. Yani ülkeyi, sanatımızı, yani kültürümüzü dinleyenlerle paylaşmak, onlardan bir şeyler öğrenmek, onlara bir şeyler paylaşabilmek. Öğretmek demek istemiyorum. Ama paylaşmayı seviyorum. Yani bildiğini de öğrenmeyi seviyorum. Yani böyle bir hikayem var benim. Peki ilk defa görenler çok fazla olur sonuçta. Yani İlk defa bir farklı sanat görüyorlar. İşte Türk de olsa aslında Türkiye'de bekliyorlarmış olabilir. Amerikalılarda nasıl bir tepki alıyorsun? İnanılmaz. Yani güzel bir anımı anlatıyoruz bize. This Organization diye bir organizasyonda ev yaptı. Onlar da Amerika'dan gelen diğer liselerden diplomatların eşleri. Yani belki 25-30'un üzerinde elçiliklerden gelen sanatlar. Ben de ev yapıyorum yani her zamanki gibi. Kordon teklemek, fırçalarımı, boyalarımı. Bir tane böyle o kadar ilgili bakıyor böyle imrenerek. Ondan sonra denemek ister misin dedim. Yok dedi. Benim hiç yeteneğim yok dedi. Ben dedi hiç yapamam dedi. Vermiş. Nereden biliyorsunuz? Neden bir deneyim? Birlikte deneyelim dedim. Evet. Tekneye boyaları serptik birlikte. Ben ona gösterdiğim böyle bizim metal tünellerimiz var. O tünlerle biz diyoruz üstelik. Onlara metal tünel diye söylüyorum. Anlaşılıyor. Çünkü onlarla biz dizaynımızı, şeklimizi çiziyoruz. Ve beraber bitirdik hanımla birlikte. Kağıt kaldırdığımızda ağlamaya başladı. Beni de ağlattı. Beni çok etkiledi. Yani gerçekten. Ben de duygusal bir insanım biraz. Ya o da peki hem festivallere katılıyorsunuz hem etkinlikler yapıyorsunuz. Peki DMV'ye geçelim aslında. Burası çocuklar sınıfı okuduğu için buraya geldiniz. Evet. Yoksa yani daha önce farklı yerlerde hadi Virginia'ya taşınalım mı? Çünkü şu anda geç burada okuyorlar. Yani Virginia nereden görüyoruz? Şöyle aslında ilk Amerika'ya geçtiniz. Yani çocuklar çok küçükceğiz. Yani Disneyland, Orlando, uzay üstü. İlk oraları gördüm Türkiye'de. Miami, Orlando tarafları. Bir soru da şu neden Miami, New York'ta değil de mesela Virginia'ya taşın. Aç kaldım ne? Lütfen. Çünkü yiyecek çok az şey bulabildim oralarda. Tamam. Ondan sonra oğlum Missouri'den kabul olunca büyük oyun. Ben Orta Amerika'yı görme şansım oldu. Missouri'yi eyaleti. Ve birkaç sene orada yaşadı. Ben yaşamadım, o yaşadı ama ben de küçük olduğumda tatilerde satmadıkça onun yanına geldi. Orayı da biliyorum. O zaman da burası Türkiye gibi. Yani bu bölge çok güzel. Her şey bulabiliyoruz. İstediğimiz restoranlar, Türk restoranları. Yani şu an daha fazla. Evet, yani evet kesinlikle şimdi daha fazla. Yani ben 5 senedir burada yaşıyorum ama birkaç şey bir geçmişi var yani. Amerika'ya gelip gidiyoruz. Türk'ten eğitimleri dolayısıyla, gezmek dolayısıyla. Yani sevdim. Yani gerçekten hani Dörtlerisini yaşıyoruz. İstanbul'a benziyor. Çok daha yeşil. Keşke İstanbul'a kadar daha yeşil olsa. Umarım olur. Yani işte vatanıma benziyor. DMV diyor orası yani. Mesela ben de Sıla'da yaşıyorum ben. Daha
farklı eyalet yapıyoruz onu doğru ama size o yüzden sordum soruyu aslında yani diğer eyaletlerden daha mı mutlu hissediyorsunuz? Burada daha mı rahat hissediyorsunuz yoksa hep olur ya burada şu an aslında bir Kaliforniya'ya gidip taşınsam mı fikri var mı sizde ya da burası rahat ve birimiz bozup gidiyor. Burası en rahat bu için. Çünkü mesela Missouri'deyken örneğin size vermem gerekirse şey yapardık. Biletimizi alırdık. Havaalanına giderdik. Uçuş iptal olurdu. Bir gün private bridge. 3 kere gidip geri döndüğümüzü hatırlıyorum. Mesela en son Missouri'den Türkiye'ye gelirken yani son dakika koşa koşa uçağa aktarmamıza son dakika yetiştiğimizi hatırlıyorum. Yani küçük olduğumda. O yüzden hem üstümüzde en yakın nokta olabildiği kadar uçuşun ülkesi olması. Ve başkent sonuçta. Hem başkent. Yani müzelerine bayılıyorum. Yani eğitim düzeyi çok yüksek. Yani o yüzden hem çocuklarım için hem kendim için bence doğru yer burası. Mutluyum. Eğitim düzeni bence burada sadece Amerikalıların değil, göçmenlerin eğitim düzeni de daha yüksek. Diğer bölgeler, Amerika'nın diğer bölgelerinden güzel. Evet. O yüzden bu arkadaşlar eşlikle etkiler bilgiye gerçekten de hem çocuğunuz size sonuçta çıkabilir. Burası bize mesela o sebep seçmişsiniz. Yani güle güle büyütün çocuğunuzu. Bence doğru karar vermişsiniz. Ben de aynı şeyi torunum için düşünüyorum. 17 yaşlarındakini biz çok güzel okuyor. Çok güzel olanaklar var. Yani kütüphanelerde, işte acımızlar, kapalı bölümler, spor merkezleri, yani birçok olanak var. Hatta bana söylemişler de yani Learning Fountain kütüphaneleri Amerika çapında da birbiriymiş. Yani eğitim sistemi ve ikinci olanaklar yani keşke ülkemizde de olursa. Umarım gibi olur. Var. Yani inanılmaz. Yeter ki siz bir şey yapmak isteyin, bir şey öğrenmek isteyin. Kaynaklar sınırsız. Peki burada nerelere gitmeyi seviyorsunuz? Hem de hem kafa dağıtma çerkez görmek için sonrasında belki özellikle gittiğiniz kafe restoranlar varsa iyi adam bahsedirseniz. Middleburg'u seviyorum. Salamander Hotel var. Orada kahve içmeyi seviyorum. Çünkü çok güzel. Hem ortamı güzel hem de şirin. Tabii müzeleri çok seviyorum. Diziyi çok seviyorum. Yetmiyor, zaman yetmiyor yani. Hafta sonları ailece gidiyoruz. Hani tanımıyoruz, gerektiriyoruz olan şeyler gösteriyoruz. Ben kendimiz görüyoruz. Öğrenmek çok şey. Müzelerini çok seviyorum. Başka nesini seviyorum böyle. Dediğim gibi havaalanı yakın olmasını, tek uçuş olmasını seviyorum. Ve çok sakin değil. Çok da kalabalık değil. Mesela işte Orta Amerika'da yaşarken hissederdim. Mesela bir yemeğe giderdik. Gelirdik, hazırlanırdık. Yemeğe giderdik. Yemeğimizi yedikten sonra yani hiçbir şey arkasından eğlence, biz kenara bir deniz sitelerine biz alışmışız. Türkiye'de, İstanbul'da yemeğe çıkarız. Sonra biz bebeğiyle sahilde yürüyüş yaparız. İş yaparız tabii. Oradan bir müzik sesi gelir, köprüyü görürüz. Biz bu kenarında yürümek bize iyi bile geldi, böyle terapi gibi. Alışmışız tabii orada yaşamaya. Yani o da mesela burada çok olanaklar var. Annapolis'e gidebilirsiniz, Arlington'a gidebilirsiniz. Downtown Lisbon çok güzel, modern. Alexander tarafı Evet, güzel. çok güzel. Tanrı var. Evet. Böyle bir merakları var. Yani torunumla bir dondurma yemek, çocuklarla bir kahve içmek yani. Hoşuma gidiyor. Evet. Ve çok Türk restoranı var burada. Çok da lezzetli. Yani hepsini tanıma fırsatım bile olmadı daha. Şu anda da mesela Efes'teyiz. Evet, teşekkür ediyorum. Arkasında Evet. Cemal Bey var sonra yani İkisine de Cemal Bey'e de SNM Wonder'a çok teşekkür ederim. Yani ilk fırsatta çocuklarla keklik deneyeceğim buraya. iyi geldiler burada. Şu arkada gördüğünüz bölgede belki haftada bir iki haftada bir etkinlikler yaptığımız yerler. Tabii hocam. Gerçekten de insanların hafta sonlarına keyifle yani bu korkusundan bahsediyorum. Şunun daha önce geçirebilecekleri üzerinden bir tanesi burası var. Ne güzel. Evet. Yollar açık olsun hepsi. Yani desteklemek isterim hepsine. Yani daha da çoğalsınlar. Ben arkadaşlarıma da
Arap komünitesinden çok arkadaşım var. Onlara da tanıtıyorum. Gittiğim yerlere işte nereden mesela evime geliyorlar. İkram ediyorum ben. Türk peyniri, Türk simidi, Türk çayı, nereden aldığını soruyorlar tabii. Ben de onlara söylüyorum. Biz nerede yiyebiliriz diye soruyorlar. Söylüyorum onlara. Burayı da fırsatta arkadaşlarına göstereceğim. Belki onlara da gideriz. Political. Peki burada tabii Türk etniklerden bahsettik az önce. Çünkü artık komünite büyüyor. Yani eskiden belki 7-30 civarında şu anda çok kalabalık DMV bölgesinde. Yani o etkinliklere mesela sizin aslında bir etkinlik alacaksınız. Ve International Day. International Day çalışması. Evet. O tarz etkinliklere siz bu şansınıza gidiyorsunuz. Peki eğlenmek için ya da vakit geçirmek için ailenize gittiğiniz etkinlikler de oluyor mu? En çok sevdiğimiz şey çocuklarımın burada bir yeri var. Oraya çocukları götürüyoruz. Saydam. Mesela. Saydam'a götürüyoruz. Çünkü orada o aktiviteyi çok seviyor. Yemek çıkıyoruz Türk restoranlarına. Torunum da çok seviyor. Ondan listeleri falan. O da bizimle yapıyoruz. Çok seviyor. Ve seviyoruz yani ailece. Ne gidiyoruz? Eğlenmek için başka neler yapıyorum? İşte havuz. Buranın aktiviteleri havuz. O da havuz yani. Kışın açık havuz. İşte o sezon Başlıyor. başlıyor bir yerde. Bir hafta bir yağmur. Güzel şeyle gidiyor. Yağmurla gidiyor. Evet. Ama güzel. Her halini seviyorum yani. Yazları gayet sıcak zaten. Evet. Yazları genelde Türkiye'de geçiriyorum. Evet, yazları 2,5 ay, 3 ay genelde oluyorum burada. Yüzmeyi, denizi çok seviyorum. Evet. O yüzden de özlüyorum tabii. Demezsem. Peki bu altında hemen bir projede konuşsak. İleride neler planlıyorsunuz? Yani hobi olarak mı yapmaya devam yapıyorsunuz ya da ne yaptık mesela bir çizgi istiyor musunuz? Benim hayalim, yani diyeceksiniz, daha çok gencim. O yüzden Daha yolun başındayım. Atölyem olsun istiyorum. Yani o atölyede işte seramik, mozaik, cam, ebru, yani birçok geleneksel sanatlarını tanıtmak istiyorum. Buradaki yaşayan hem Türklere, çocuklarımıza ve de yabancılara. Misyon gibi de istiyorum kendimde. Yani UNESCO'nun kültürel miras listesiyle. Yani bunu ben hiç burada yaşamayı planlamıyordum. Sanki bir şekilde beni buraya ışınladı. Yani hayatımın döneminde ikinci bir fırsat, bir şans verildi bu düşünüyorum. Ve bunu yayma göstermek istiyorum. Eğer fırsatım olursa. Çok değerli bir şey kendi yapmışsın. Çünkü hep yemek de öyle, aslında Türk yemekler sunarsanız de öyle. Sanat bambaşka bir şey. Çünkü Çince'de işte belki de Ebru deyince ilgiliyordum belki art. Dünya çıkıldı bile birimiz. Evet, buradaki tepkiler yani 7'den 70'e o insanların o Ebru'nun yapılışı karşısındaki göstergesi. Benim aslında böyle bir performans sanat. Burada attığımız her damla farklı bir reaksiyona neden ediyor. Mesela sarı yağda izi üzerine maliye hepsindeki efekt bambaşka ve benzersiz. Bir daha tekrar edilemez. Ve her aşaması ilgi çekiyor, ilerliyor. Zaten kağıda ya da işte kumaşa transfer edip geçirdiğinizde çıkan sonuç da olağanüstü oluyor. Bir renk türü oluşuyor. O anki ruh halinize göre insanlara biz insan olarak zaten %70'i sudan ibaret. Bu da zaten bize benziyor. Evet. Suyun üzerinde renk cümbülmüş o. Ve oradaki renkler bizim de o günkü duygularımız, o günkü hislerimiz, yani üzüntümüz, sevincimiz yani. Her şey yansıyor oraya. O suyun üzerine aynı bizdeki gibi, vücudumuzdaki gibi o teknede kendimizi görebiliriz yani. Bazen orada güzel boşluğunda gibi hissediyorum. Çok da
Meraklı çocukluğum dedim ya, her zaman uzayda benim çok ilgimi çekerdi böyle. Nebulalar işte, oradaki de gökyüzündeki renk cümbüşleri, sanki orada kozmos. Sen onu görüyorsun her zamanla. O anki ruh haliyle böyle. Böyle seçiminiz de ona göre değişiyor. Renkleri kullanışınızda. Mesela ben geleneksel çiçek desenleri, çiçek motiflerinden de ama çok abstrakt denen, yani soyut desenleri seviyorum. Evet, bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Böyle serbest, daha özgürlükçü bir yapım vardı. Böyle şeyleri sıkışık kalmayı da sevdiğim için öyle oradaki o tüm üzerindeki özgürlük benim çok ilgimi çekiyor. Orada istediğiniz renkleri, istediğiniz şekillerde yapma şansınız var. Size çok bir olanak sunuyor. Hakikaten son filmler içinde gibisin güzel paketlerimiz. Bu da insanı rahatlatıyor zaten. Yani terapi gibi, sanatı terapi görenler aslında. Çok haklısın. Kesinlikle öyle hissediyorum. Yani o terapi oluyor bana. Böyle bir yenilenme, coşku. Yani dışarıdaki her şeyi unutuyorsunuz. Her şey sizin dışınızda kalıyor. Siz o anda o tekniğin içinde, o renkleri, o suyun üstündesiniz yani. Bu da bir özgürlük veriyor bana. Bu güzel. Peki böyle bir kopmadan önce iki soru sormak hastası. Hem bu sanatına yeni başlayanlara ya da başlamak isteyenlere Türk topluluğunda bir iki tavsiye alsak. Sonrasında da DMV'ye buraya gelmek isteyenlere, yani bakıyor hep DMV Talks kanalındayız çünkü buraya taşınmayı düşünenler de istiyorlar bizi. Peki. Buraya başlamak isteyenler hiç beklemesinler de benim. İlk fırsatta yapılıyor diye bir şey yok. Sadece denesinler. Keşfedilecek çok şey var. İnsan kendini de keşfetmesi gerekiyor. Biliyoruz daha ileride tabii ama bugün. Ben bir yaşta bir insan olarak birçok şeyi hala daha kendimi de manzurlukta keşfediyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Öğrenmeye açık olsunlar, keşfetmeyi sevsinler. Gençlere, çocuklara tavsiyem budur. Ve muhakkak denesinler. Yapamıyorum diye şey yok. Sadece yeterince denememek var diyorum. Denesinler. Peki buradalarsa siz Instagram hesabınızı Nikesack YouTube'a belki size ulaşıp da kesinlikle destek olmak istiyorum. Kesinlikle çok memnun olurum. Yani elimden gelen yardımı yapmaya hazırım birbirinden. Zaten yapıyorum da, workshoplarıma da gelebilirler. Benimle iletişimde kurabilirler. Seve seve yardımcı olayım. Buraya gelmek isteyenlerin de şu tavsiyem şu. Özellikle çocukları varsa kesinlikle buraya gelsinler derim. New York'a göre biraz sakin gelebiliyor onlara etrafta. Fakat DC'ye çok yakın. Toplu taşıması da var. Bazen ben kullanıyorum metroyu. Ashburn'da oturduğum için çok pratik oluyor metroyla downtown'a gitmek. O yüzden sıkıldıkları zaman her türlü aktivite şimdi de var zaten. Girişi de var. Oraya gidebilirler. Burada da böyle çok sakin, ekoloji, temiz, çok temiz. Ben de çok seviyorum bizden. Ve eğitim düzeyi de çok stable. Güvenli bir yer, güvenli bir bölge. Ve çok Türk var. Çok arkadaşlarım var. Güvenli tavsiye ederim, gelsinler. Bekleriz, memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki vakit ayırdınız bize. Güzel bir hikaye dinlemiş olduk. Çok teşekkür ederim. Zevkli benim için. İyi ki davet ettiniz. Size de başarılar dilerim. Bu ilk olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim.